Herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Stop Press Medya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matheus Ponitka'yı analiz edeceğiz. Biliyorsunuz ki Ponitka'nın adı son zamanlarda Fenerbahçe Beko'yla yazılmaya başlandı. Düzenli takipçilerimiz biliyordur. Biz burada güvendiğimiz birkaç muhabirin ve birkaç haber sitesinin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Onlardan gelen haberlere göre oyuncu analizleri yapacağız. Kaynak belli olsun, kimin yazdığını bilelim. İsabet oranı yüksek muhabirleri tercih ediyorum ben kendi adıma. Çünkü Mayıs ayındayız. Bir sürü isim yazılacak, menajerler yazdıracak, başka kişiler yazdıracak. O yüzden biz güvendiğimiz isimlerden, isabet oranı yüksek olan kişilerden devam edelim. Nasıl bir video olacak? Videonun başında siz oyuncunun birkaç görüntüsünü seyrederken size onun hakkında bilgiler vereceğim. Akabinde de oyuncu Fenerbahçe Beko'da nasıl kullanabilir? Fenerbahçe Beko'nun oyun setlerinde neler var? Oyuncuyu nerelere yerleştirebilirler? Bunlara bakacağız. Biraz daha pozisyon, görüntü üzerinden oyuncuyu analiz etmeye çalışacağız. Belli spesifik birkaç tane özelliğini seçtim oyuncunun en çok göze çarpan. Bakalım iyi ve eksi yönleri neler? Ponitka Euroligi yakından takip edenler için yabancı bir oyuncu değil. Ancak bir de 2016-2017 senesinde Pınar Karşıyaka'da oynadı. Oradan da bize hiç yabancı değil. Karşıyaka'ya gelirken de Ponitka Eurocup'ın yükselen yıldızı, Eurocup Rising Star oyuncu ödülünü de aldı. Bu da önemli. Ponitka'yı biraz derinlemesine araştırırken gözüme çarpan ve bence ilginç olan şu: Ponitka 2017 yazında Pınar Karşıyaka'dan Tenerife'ye giderken oyuncunun çıkış maddesi, çıkış parası veya popüler adıyla buyout parası 25.000 euroymuş. Hemen Ponitka'nın bu sezon yani 2020-2021 Euroleague istatistiklerine bir bakalım. Normal sezonda 34 maçın 26'sında yer aldı. Biliyorsunuz Ponitka 21 Nisan'da bir sakatlık yaşamıştı ve sezon ortasında bir sakatlık yaşamıştı. Bu dönemde Ponitka 8.4 sayı ortalaması, 3.2 asist ortalaması, 5.2 rebound, ki bence bu çok önemli. Yani bir tekrarlayayım. 5.2 rebound, ortalama 1.8 top kaybı var ve verimlilik ortalaması da 14. Oyuncunun görüntülü analizine geçmeden önce hemen bir tane bonus bilgi vereyim. Euroleague'in resmi sitesindeki ifadeye göre Ponitka'nın bir maçta en fazla asist yaptığı, kariyer rekoru kırdığı maç 2019 yılındaki Fenerbahçe Beko Zenit maçı. Bu da bir kaderin cilvesi mi? Hemen oyuncunun görüntülü analizine geçelim. Şimdi oyuncunun analiz kısmına gelelim. Oyuncunun birkaç pozisyon üzerinden hem Fenerbahçe Beko pozisyonlarına bakacağız hem de oyuncunun bazı pozisyonlarına bakacağız. Öne çıkan bazı özellikleri var. Bunları göstereceğim sizlere ve ardından da savunma tarafına da bakalım. Oyuncunun eksiği var mı savunmada, nedir ne değildir, onlara da bakalım. Hemen o zaman başlıyorum. Ponitka burada. Bu pozisyonu dikkatli izlemenizi istiyorum. Oyuncunun katına bakacağız. Topsuz oyun. Oyuncunun zekası çok fazla. Oyun bilgisi çok iyi. Bunu cebimizde tutalım. Oyuncu bir statik değil, hareketli bir oyuncu. 2 zeki, oyunu bilen bir oyuncu. Pangos'la burada bir pick and roll oynandı. Pangos'u Dekolo, burayı Veseli diye kabul edelim. Şimdi de oynatıyorum. Devamında burada topu aldı. Veseli'den bunu çok görürüz. Veseli burada topu çok alır. Wilbeck'in hiçbir şekilde Ponitka'yı görmüyor gördüğünüz gibi. Buraya bakıyor, sadece topa bakıyor. Ponitka da burayı böyle değerlendirecek. Zeki oyuncu savunmasına bakıyor, boş alanı görüyor. Oynattık. Devam. Bu çok önemli. Çünkü statik Fenerbahçe Beko'da 2 ve 3 numaralarda Guduric'in de biraz daha statik bekleyen oyuncu olduğunu düşünürsek, böyle hareketli durmadan çemberi düşünen bir oyuncu bence hareket katar buraya. Yine benzer Ponitka burada. Gudaitis'le Pangos'un ikili oyunu var. İşte Dekolo, Veseli kabul edin. Gudaitis buraya doğru gelecek. Veseli'den bunu çok sık görürüz. Yer yer Bartel bu short rolde topla buluşur. Burada genelde Pierre olur. Guduric buraya doğru gider. Ponitka yine arkaya doğru katını yapacak. Oynatalım. Gudaitis geldi ortaya. Hop. Yardım savunması geldiği an hareketine başladı. Şimdi bu pozisyonun birebir aynısı Fenerbahçe Beko'dan da göstereceğim sizlere. Burada Bobby Dixon olacak şu noktada ve şutunu atacak. Bobby kadar şutuna çok güvenilir bir oyuncu değil. Ortalaması hiç fena değil ama %30 bantlarında. Ama bence bu daha kıymetli. Oyunu biliyor, durmadan çembere gidiyor. Bunu diğer ilerleyen görüntülerde de göreceğiz zaten. Pick and roll oynanıyor. Ponitka burada. Oynatıyorum. Geldi. Hop bakın. Sadece Pangos'a bakıyor. Büyük ihtimal yardım savunmasına gidecek. Ponitka buraya doğru gelecek ve basket faali alacak. Ne kadar önemli. Harekete bakın. Daha Pangos dirseklerdeyken Ponitka harekete geçmiş bile. Pas geldi ve basket faul. Yine aynısı bir kat var. Gudaitis ile Pangos ikili oyun oynadı.
Yine topa bakıyor. Adamı hiçbir şekilde görmüyor. Ponitka'nın katı. Öne çıkan özelliklerden birisi bu topsuz oyundaki katları. Az önce gösterdiğim hani Fenerbahçe Beko'da var dediğim pozisyon, bakın Brown'la Veseli'nin iki oyunu. Veseli her zaman gibi buraya koşusunu yapacak. Top geldi. Bu Zenit maçından bir görsel, gördüğünüz gibi oyuncu yardıma geldi. Ponitka olunca Ponitka buraya doğru katını yapıyor. Ama Ali Muhammed'iniz de varsa Bobby Dixon da kaldırıp şutunu atabiliyor. Artık tercih sizin. Evet, bu pozisyon önemli. De Colo'nun buradan gelen bir oyunu var. Gördüğünüz gibi Bartel mismatch yakalamış. Reynolds Veseli ile Pierre mesafede. Burası da De Colo'da. Bu oyuncuya bakalım. Guduric hiçbir şekilde görmüyor. Guduric bu oyunun devamında bu noktaya dibe gelip şutunu atacak. Lušić sadece De Colo'ya bakıyor. Bütün odak De Colo'nun pasında ve Veseli'nin ve Bartel'in top almamasında. Kimse Guduric'i görmüyor. Burayı temizledim. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Guduric'in Ponitka olduğunu hayal edin ve Lušic'in hiç bakmadığına bakın. Ponitka büyük ihtimal buraya doğru şu an katını yapmaya başlamıştı. De Colo da zaten buradan bu pası görürdü. Bilerek sayı olan hücumları seçmeye çalıştım. Böyle tercihleriniz olabiliyor. Ama Ponitka'nın da size katabilecekleri bunlar. Pierre'i Ponitka olduğunu hayal edelim. Burada Kyle O'Quinn pike geliyor De Colo'ya ama De Colo alamıyor. Dönüyor. Buradan devam ediyor. Yardım savunmasına hazır bir savunma var. Ve odak De Colo'da. Artık tamamen yardım savunmasına mı gideyim? Pierre'e mi bakayım, yani Ponitka'ya mı bakayım? De Colo da gelmiş. Artık burada statik kalmadan şu arkaya, tam şu noktaya koşuyu Ponitka atıyor işte. Ponitka'nın özelliği bu. Bu oyuncu Ponitka'ya devam ederse De Colo'ya zaten alan açıyorsun. Devam etmez, burada kalır. Şuraya doğru düşerse de buraya inmiş oyuncuya De Colo pası indirirdi. Büyük ihtimal yardım savunması gelir. Zeki Veseli buraya doğru gelir. Buran buraya doğru gelir. Ponitka ya Veseli'ye doğru pas atardı buradan ya da Buran'a doğru topu çıkarır. İki opsiyonun olurdu. Basketboldaki en önemli nokta opsiyonların olacak. Bir topu aldığında en az iki pas opsiyonun olması çok kıymetli. Diyeceksiniz ki Ponitka'nın o pas atacağını nereden biliyorsun? Evet, gördük. Katı yapabiliyor. Topsuz alanda arkaya sarkabiliyor. Zenit'te tamamlayıcı rolündeydi ama size birkaç tane görsel göstereceğim, görüntü göstereceğim ve zaten Zenit maçlarını izlediğinizde Ponitka'ya baktığınızda yönlendirici özelliği olduğunu da göreceksiniz. Ana yönlendirici olmaz ama yan yönlendirici olarak çok iyi oynar. İlerleyen görüntülerde göstereceğim. Şimdi oyuncunun biraz yönlendirici özelliğine geçelim. Fast break çıkışı. Gudaitis'in bir koşusu var. Topu Gudaitis'te buluşturacak ve devamında sayı. Güzel bir pas. Ortada koşan trainer'ı gördü ve bitti. Az önce dedik ya, bu pası Brown'la Veseli atabilirdi. Pangos topu Ponitka'ya atacak. İçeri doğru penetresi var. Buradaki oyuncuyu görecek. Pas geldi. Penetresini yaptı. Hop uçurdu. Pası geldi. Şut. Birebir Fenerbahçe Beko'nun aynı hücumu. Burada bir pick and roll oynandı. İlk double team geldi. Pangos normal topu buraya indirmek istiyor ama indiremeyecek. Ponitka'ya atıyor. Yansıtma pas. Bu oyuncu süpürerek buraya devam edecek. Ponitka'dan da buradaki şuta pas gelecek. Ama kıymetli bir iş. Oyunu görebiliyor. Sete bağlı. Bu önemli bir özellik. Pas geldi. Hop pas ve 2 şut ve sayı. Bence Kokoşkov'un isteme nedenlerinden birisi bu. Bu Zenit'in bir seti. Ponitka buradan buraya doğru gidecek. Buradaki oyuncu şuradaki oyuncuya piki koyacak. Buradaki oyuncu buraya devrilecek. Ponitka'nın da buradan pası gelecek. Oynattım. Bakın Ponitka gidiyor. Hop Ponitka'ya pası verdi. Burada bir perde geliyor. Sanırım yine Will Thomas'ın aşağı koşusu olacak. Hop. Yani bunu Ponitka getirip Pangos o pası verebilirdi. Ponitka üzerinden de oynanan bir set var. Pasına güvenilebiliyor. Bu kıymetli. Bu da Fenerbahçe Beko'dan bir pozisyon. Pasın kıymetini, o az önceki yönlendirici nedir? Nasıl yapılmalı? Neden Politika'da bunu övüyoruz? Bunu göstermek istedim. Öncelikle Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçındaki bir beşine bakalım. Oynadığımız son Bayern Münih maçı. De Colo var. Bartel var. Veseli var. Melih Mahmutoğlu var. Pierre var. Takımın ana yönlendiricisi. Diğer yönlendirici gördüğünüz gibi kenarda bekliyor.
Takımın diğer ikinci yönlendiricisi şu an Melih Mahmutoğlu. Bakın Veseli'nin short roll'e gelen bir pası var. Pas bekleyecek burada. Pierre burada isolation oynamak istiyor ama Lucic kapatmış. Çünkü bu Pierre'in bir seti, buna çalışılmış. Melih Mahmutoğlu kaptanın pasına bakalım. Hop kaptırdı. Baldwin devamında hızlı hücuma çıktı. Önce kaçırıyor. Rebound alınıp tamamlıyorlar. En nihayetinde sayı yiyoruz. Şimdi bu oyuncunun ekstra neyi var derseniz bakın. Ponitka burada. Pangos buradan devam edecek. Sağ dipteki oyuncuya pas atacak ve şut gelecek. Göstereyim. Hop buradaki oyuncuya pası atacak. Oyuncu şut kullanacak. Sonra Ponitka'yı şöyle temizleyeyim. Daha rahat temiz görelim. Bu Ponitka'yı takip etmenizi istiyorum. Herkesin bıraktığı yerde, Zenit'in 14 sayıyla önde olduğu yerde Ponitka ne yapıyor? Şut atıldı. Hop Ponitka reboundını aldı. Tamamladı. Bilgi kısmında demiştim. 5.2 ortalama reboundla oynuyor. Reboundları kovalayan bir oyuncu. Yine aynısı oyuncunun tamamlayıcı özelliği. Pangos şutunu atacak. Ponitka burada. Ponitka'yı seyredelim. Pangos bıraktı. Kaçtı. Ponitka tamamladı. Anadolu Efes Zenit maçından bir kare. Gudaitis rebound aldı. Pangos topu bekliyor. Ama bakın şurada bir oyuncu var. Chris Singleton burada. Sanırım şuradaki oyuncu Anadolu Efes'te James Anderson. Bakın Ponitka'yı seyredin. Topu Pangos aldığı an James Anderson zaten önüne geçti. Devam ediyoruz. Hop. Larkin en gerideki oyuncu. James Anderson, Chris Singleton zaten burada kalıyor. Topa baskısı yok. Pas geldi. Hızlı hücumu sayıyla bitirdi. Süratli, hızlı da bir oyuncu. Çembere gitmeyi çok seviyor. Ponitka'nın en büyük özelliklerinden birisi bu. Direkt çembere gidiyor. Şimdi Fenerbahçe Beko Zenit maçından bir pozisyon. Buna iki açıdan bakacağız. Hem Fenerbahçe Beko açısından hem Ponitka açısından bakacağız. İlk başta Ponitka'dan bakalım. Ponitka'nın savunmasına bakalım. Çok iyi bir savunmacı değil ama öyle kötü bir savunmacı da değil. Sadece oyun bilgisi çok iyi. Pozisyon almayı biliyor. Bakın Ponitka burada. Birazdan Veseli buraya doğru düşecek. Ponitka'nın düştüğünü görecek. Veseli gördüğünüz gibi gitmeye başladı. Ponitka bakıyor. Mesafesi güzel. Adamı da görebilecek yerde. Bu oyuncu artık biraz daha baskı yapmak zorunda kalmalı. Buradan Bartel'e yansıtma pas gelecek. Ponitka artık burada Veseli'yi almaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Çabalıyor. Veseli'ye karşı çabalamak iyidir ama Veseli devamında bitirecek. Burada şu oyuncunun hatası var. Senin buradaki oyuncuyla ne işin var? Gel demek lazım biraz daha. Ama buradan buraya kayması, aksiyon savunmayı görmesi, o yerine alması, double team'e belki bu oyuncu biraz daha hızlı gelebilir. Burada Ponitka'nın pozisyon alması iyi. Aynı pozisyon oynandı. Lütfen Pierre'i Ponitka olarak hayal edin. Pangos hiçbir şekilde görmüyor. Bobby'den Bartel'e pas gelsin. Geldi. Pierre yukarı doğru çıkıyor. Ama halbuki neresi boş? Arkası. Ponitka olsa şuraya koşuyu atardı. Bartel buraya top atabilir miydi? Bilmiyorum. Ama en azından buradaki iki savunma oyuncusunun dikkati arkaya koşan oyuncuda olurdu. Oraya bir pas fake'i verir. Buradan Veseli'yi daha boş buluşturabilirdin. Seçeneklerden birisi pas opsiyonu yaratmak. Şu an tek opsiyon Veseli iken eğer Ponitka olsaydı ve her zamanki yaptığı koşuyu yapsaydı çift opsiyon vardı pas konusunda. Umarım Ponitka'nın bu özelliğini anlaşılır anlatabilmişimdir. Ponitka'yı seyrederken fark ettiğim, daha sonra da biraz bu video için çalışmaya başladığımda daha çok gözüme çarpan birkaç özelliği vardı. Neydi bu? Tamamlayıcı olarak kullanıldı bu sezon Zenit'te ama yönlendirici özelliği de var. Topsuz oyun da var. Savunmanın arkasına katlarıyla çok fark yaratabiliyor. Çünkü statik değil, hareketli bir oyuncu. Bu çok kıymetli. Zeki, oyunu biliyor. Çok iyi bir savunmacı değil ama oyunu biliyor olmasından kaynaklı pozisyon alabiliyor. Ona göre evet yer yer can yakabiliyor ama çoğu zaman da pozisyon almadan dolayı doğru kaymayı yapabiliyor. Ponitka analizim böyleydi. Benim kendi gördüğüm, Ponitka'yı izlerken, Zenit maçlarını izlerken gördüğüm oyuncunun öne çıkan birkaç özelliği var. Bunu Igor Hoca nasıl kullanabilir? Fenerbahçe Beko'da nasıl fayda sağlayabilir? Hangi özellikle fayda sağlayabilir? Onları biraz çalıştım, araştırdım ve böyle bir analiz yaptım. Öne çıkardığım birkaç noktayı gösterdim. Oyuncu kat ediyor. Oyuncunun yönlendirici özelliği var. Bu çok kıymetli. Tamamlayıcı oyuncu zaten ana rollerinden birisi bu. 2 ve 3 oynayabiliyor. Yer yer 1'de kullanabilirsin. Dekolanın kaldığını varsayıyorum. Guduric var.
Veseli var. Bir de politika hamlesi gelirse hiç fena olmaz. Ama bu demek değildir ki politika resmen Fenerbahçe Beko'da. Öyle bir durum yok. Daha Mayıs ayındayız. Önümüzde çok ay var daha. Benim güvendiğim bir muhabir ve benim güvendiğim bir haber sitesinden çıktığı için yapmak istedim. Güvendiğim muhabir ve haber sitesi yaptıkça hem Efes hem de Fenerbahçe adına böyle videolar yapacağım. Bir de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca Umut abi veya Umut kardeşim, Politika'nın bir de şöyle bir özelliği vardı ama koymamışsın dediğiniz noktalar varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Karşılıklı sohbet etmiş oluruz. Başkaları da katılır. Basketbol muhabbeti çevirmiş oluruz biz orada. Ve videonun zaten burasına kadar gelmişseniz, videoyu sevmişsinizdir. Unutmayın, yaz aylarına giriyoruz. Pandemideyiz. Evlere kapandığımız dönem olabiliyor. Sokak hayvanları için su ve mama vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.